Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bu motiflerle battaniye yapacağız. Bu motifleri yaparken ben bu şekilde akıllı ip kullandım. Bu ipi bulamayanlar için video içerisinde nasıl ip değiştirileceğini gösterdim. İp değiştirerek de bu motifleri yapabilirsiniz. Video ile ilgili, battaniye ile ilgili detayları sırasıyla yapım aşamasına göre video aralarında detayları vereceğim. Maalesef bazı takipçilerim sadece izlemek istediği yere kadar videoyu parmağıyla ittiriyor. O kısmı izliyor. Orada aklına bir şey takılıyor ve soru sorma ihtiyacı duyuyor. Videoları atlamadan izlerseniz videolarda ben akılda hiç soru işareti bırakmadan videolarında tarifleri veriyorum. Bu battaniyeyi çalışırken ben standart ölçü yapmadım. Direkt kendi koltuğumun ölçüsüne göre yaptım. Sizler de dilediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Nasıl ölçü aldığımı da video içerisinde sizlere göstereceğim. Şimdi modelin yapılışına geçebiliriz. Ben motifleri yaparken bu şekilde bu markanın ürettiği akıllı ipleri kullandım. Gördüğünüz gibi bakın kendi kendine ipleri değiştiriyor. Şu şekilde göstereyim. Bakın orta kısmı mavi yaptıktan sonra açık mavi geliyor. Maviden sonra da bakın yeşile geçiyor. Bu sırasıyla sıra bitiminde denk geliyor. Bazen de denk gelmiyor. Ben onu denk getirmeye çalışıyorum. Tam dört dörtlükte değil. Bazı yerlerde denk gelmiyor. İpin arkasında 5,5 mm tığ önerisi var. Ama ben 5 mm kullanınca renkler daha bir denk geldi. Bu motif daha iyi oldu. Sizde hangisi daha iyi denk geliyorsa 5, 5,5 onu kullanabilirsiniz. Bir ipte 14 tane motif çıkıyor. Bazen fazla da çıkabiliyor ipin uzunluğuna göre. Motiflerin renkleri bu şekilde denk gelmesi için bakın arkasında da belirtilmiş. Ortasından başlayın diyor, dışından başlamayın. Yani ortasından derken bu kısımdan başlamamız gerekiyor ki renkler denk gelsin. Bunun farklı renkleri de var. Bu motifi yapabilmek için bu akıllı ip şart değil. Sıra sıra renk geçişleri yaparak da tek tek renklerle de yapabiliriz. Bunu da motif aşamasında sıra sıra oraları göstereceğim. İpimi hazırladım. Ortadan başlayacağım. Bir de bu şekilde ayrı ayrı ipleri de hazırladım renk geçişleri için. Akıllı ipi olmayanlar bu şekilde renk geçişleri yaparak da bu motifleri yapabilir. Bu renkler olması şart değil, farklı ipler de seçilebilir. Bunları yaparken de yine aynı marka olan bu ipi kullandım. Bu da akrilik. Birazcık sert, diğer ipler gibi yumuşak değil. Şimdi motife ortadan başlayacağım. Bu mavi kısmı biraz normalden uzun yapmışlar. Sihirli halka yaparken yaklaşık şu kadar ekstra ip bırakacağım çünkü fazla geliyor. O kadar ip bıraktıktan sonra sihirli halka yapıyorum bu şekilde. Bakın bu fazlalık oluyor çünkü çok fazla geliyor. Bu ipin altından bir ipi alıyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada sabitliyorum. 2 zincir daha çekerek toplamda 3 zincir yapıyorum. Boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyorum. Çok sıkmıyorum şu anda. 2 ve 3. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi halkamı iyice sıktırıyorum. Bakın ip az kaldı, maviye geçmeye hazır. 2 zincir çekiyorum. Akıllı ipte yaparken bu şekilde yapıyorum. Çünkü hem sıramı birleştireceğim hem de ortadan başlayacağım. Burada 3. zincirin içinden ipimi alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın maviye geçti. Şimdi burada trabzan yapınca burası kapanacak. 1, 2, 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Şimdi ortadan başlamış oldum. Bu boşluğun içerisinde 3 trabzan yapıyorum. İlk çektiğim zincir benim birinci trabzanım. Bu 2.
ve 3, arada bir zincir, sıradaki boşluğa gelerek burada köşe yapıyorum. Bu başladığımız yer köşenin yarısı. 1, 2 ve 3, arada 3 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, bir zincir, tığımı dolayarak köşeye geliyorum. Burada tekrar köşe yapmaya başlıyorum. 2 ve 3, arada 3 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bunu sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyorum. Şimdi ayrı şekilde olan iple başlıyorum. Sihirli halka ile başlıyorum. Aynı diğerinde yaptığım gibi 3 zincir, 3 trabzan, arada 3 zincir, tekrar boşlukta 3 trabzan. Bu şekilde toplam 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 ve 3, arada 3 zincir, boşlukta tekrar 3 trabzan, 3 zincir, tekrar boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyorum. Halkamı iyice sıkıyorum. Bunda aynı iple devam etmeyeceğim için 3 zincir çekiyorum. Burada 3. zincirin içinden ipi alıyorum. İlmeğin içinden geçirerek bir zincir çekiyorum. İpimi burada kesiyorum. Bu koyu mavi kısmına, ilk sıraya 206 santim ip gitti. Yani 2 metre 6 santim ip gitti. Sıradaki renk geçişine geçiyorum. Mavi. Bir zincir, boşlukta bu şekilde ipimi burada sabitliyorum. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Yaparken de bu ipleri arkada saklıyoruz. Boşlukta 2 trabzan daha yapıyorum. 2 ve 3. Buradaki gibi 3 trabzan yapıyoruz. Arada bir zincir, sıradaki köşeye gelerek köşe işlemini yapıyorum. 1, 2, 3, arada 3 trabzan, tekrar aynı boşlukta 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3, bir zincir çekerek sıradaki köşeye geliyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir. Şimdi köşenin diğer yarısını yapıyorum. Aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 2 ve 3, arada 2 zincir. Burada 3. zincirin tepesine batarak ipi oradan alıyorum. Bir sık iğne yaparak burada motifimi bitiriyorum. Gördüğünüz gibi diğer renge geçti. 2 zincir, aynı burada yaptığımız gibi burada 3 trabzan yapıyorum. 1 ve 2. İlk zincirle birlikte toplamda 3 trabzan oldu. Arada bir zincir. Şimdi burada boşluk var. Boşluğun içinde 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Arada bir zincir. Sıradaki boşluktan tekrar 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Aynı buradaki gibi köşe işlemi yapıyorum. 3 zincir, tekrar aynı boşlukta 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bu şekilde diğer kenarlarda yapıyorum. Sıra sonuna kadar yapıyorum.
Şimdi diğer motife geçiyorum. İp keserek yapılanı. 3 zincir. Burada 3. zincirin tepesine batarak ilmeği alıyorum. İlmeğin içinden geçiyorum. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Bu açık mavi sıraya 370 santim yani 3 metre 70 santim bu sırada ip gitti. Sonra sıradaki renge başlıyorum. Yeşile. İpimi alıyorum. Bir zincir çekerek sırama başlıyorum. İlk bu başladığım köşenin oradan başlıyorum. Burada yaptığım gibi 3 zincir. Boşluk içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. 1 ve 2. İlk zincirle toplamda 3 oldu. Bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan. Bir zincir, köşede köşe işlemini yapıyorum. 3 trabzan, 2 3 arada 3 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyorum. Bunu da sıra sonuna kadar yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Son köşeye de 3 trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir. Burada 3. zincirin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Yeni sıraya başlıyorum. 2 trabzan daha yapıyorum. İlk zincirle bu şekilde 3 trabzan olmuş oluyor. Bir zincir, sıradaki boşluğa batarak 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan. Bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan. Şimdi köşe işlemini yapıyorum. 3 trabzan, arada 3 zincir, sıradaki boşlukta tekrar 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 bir zincir çekerek diğer kenara devam ediyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyorum. Diğer motife geçiyorum. Bakın köşe işlemini yaptım. 3 zincir, burada 3. zincirin tepesine batarak bu şekilde birleştiriyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Bu koyu yeşil kısmına da yaklaşık 540 santim ip gitti. Yani 5 metre 40 santim bu sıraya gitti. Şimdi diğer sıraya başlıyorum. Açık yeşili alıyorum. Aynı diğer sıralarda başladığım gibi başlıyorum. Boşlukta 3 zincir. Bu ilk trabzanımız, tekrar boşlukta 2 trabzan daha yapıyorum. Toplamda 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bunu da diğer motifte yaptığımız gibi sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. 2 zincir, burada 3. zincirin içine batarak bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Tekrar aynı boşluk içerisinde 2 trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan. Bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan. Bir zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan. Arada 3 zincir, tekrar aynı boşlukta 3 trabzan. Bunu da bu sırayı sıra sonuna kadar yapıyorum. Diğerine geçiyorum. 3 zincir, 3. zincirin içinden birleştiriyorum.
Bu yeşil kısmına da 745 santim, yani 7 metre 45 santim bu sırada ip gitti. Şimdi diğer sıraya geçiyorum. Son sırayı yapıyoruz boşlukta. 3 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. 1 zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde bunu da sıra sonuna kadar yapıyorum. Şunu da göstermek istiyorum. Şimdi ip 4 dörtlük mü? Değil. Bazı yerlerinde bu şekilde denk gelmiyor. Böyle olunca rengin denk gelmesi için ne yapıyorum? Onu da size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu kadar ip yetmedi. Böyle durumlarda ne yapıyorum? Söküyorum. Normal ördüğümden biraz daha sıkı örerek ipin denk gelmesini sağlıyorum. Elinizle ipi de esnetebilirsiniz. Benim gibi esnetince uzun olabilir. Benim gibi böyle biraz daha sıkı yaparak bu sırayı ipi yetirebilirsiniz. Ben genelde öyle yapıyorum. Biraz daha elimi sıkı yapıyorum. Şimdi burada videoyu hızlandıracağım. Hiç kesmeden size göstereceğim. Şimdi hızlı hızlı yapıyorum. Bakın aynı ip sıra sonuna kadar geldim. Bakın bu sefer arttı. Elimi daha sıkı yapınca ip buraya yetti. Şu anda biraz toparlanıyor ama kalıba koyunca bu açılacak, düzelecek. Bu son sırayı da 3 zincir çekerek bunun 3. zincirine batıyorum. İpimi oradan çekiyorum. 1 zincir çekerek ipimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi ip denk gelmediği yerlerde son sırada elimi biraz daha sıkı yapıyorum normalden. Bu bazen diğer sıralarda da aynı şekil olabiliyor. Diğer sıralarda da denk gelmeme ihtimali oluyor. Bu şekilde elinizi biraz sıkarak ya da ipinizi biraz esneterek o ipi oraya yedirebilirsiniz. Bazen de o renk oraya büyük geliyor. Onda da elimi biraz daha gevşek tutarak ipi oraya yedirmeye çalışıyorum. Bu şekilde motifleri denk getiriyorum. Şimdi diğer renkte aynı şekilde 3 zincir, bunun 3. zincirine batarak bu şekilde bunu da kesiyorum. Bunun da bu son sırasında 9 metre ip gitti. Bu şekilde ne kadar ip gideceğini hesaplayarak yapacağınız alana ne kadar ip gidebileceğini hesaplayabilirsiniz. Kullandığım metre ölçülerini söyledim. Bu her ipte sizin kullandığınız tığ numarasında el sıklığına göre bu ölçüler değişebilir. Siz bunu yaptığınız motiflerde daha iyi anlayacaksınız. Ne kadar ip gidebileceğini tahmin edebilirsiniz. Bu ipleri de arkada saklıyoruz. İğneyi geçiriyorum. Bu arkalarda ipimizi saklıyoruz. Diğerini de aynı şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi motif düzgün durmuyor. Kıvrılıyor şu anda. Bunların da düzelmesini bu şekilde bu motif düzenleyici ile sağlıyorum. Bunu gerdirerek buraya takıyorum. Böyle bir aparatınız varsa işinizi bayağı kolaylaştıracak. Bunu bu şekilde ben akşamdan sabaha kadar bırakıyorum. Sonra motifler bu şekilde ütülenmiş gibi çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu kalıptan çıkan bir motif. Gayet ütülenmiş gibi duruyor. Ütüye gerek duymuyor.
Böyle bir şey almanızı tavsiye ederim. Eğer elinizde yoksa aşağıda hepsi burada linkimi ekleyeceğim. Oradan tıklayarak alabilirsiniz ya da alışveriş sitelerinde kendiniz de bulabilirsiniz. Bu mesafeleri ben kendi motifime göre ayarladım. Siz de bu kendi motifinize göre bu demirleri batırarak ayarlayabilirsiniz. Dikkat etmemiz gereken burayla burası aynı ölçüde olması lazım. Kare olması için bunu da dikkat edelim. Sırasıyla motifleri bu şekilde takarak en az bir gece bekletiyorum. Bu motifler bir gün boyunca bu aparatta bekledi. Bakın şimdi çıkartıyorum. Bakın aparattan çıktıktan sonra ne kadar düzgün duruyorlar. Motiflerim 16 santime 16 santim oldu. Dediğim gibi bu sizin kullandığınız iplere göre değişiklik gösterebilir. Bu motifleri ben battaniye olarak kullanacağım. Battaniyeyi ben standart bir ölçü yapmayacağım. Kendi koltuğumun ölçüsüne göre yapacağım. Birazdan koltuk üzerinde de nasıl ölçü aldığımı da göstereceğim. Yataklarda da aynı şekilde ölçü alabilirsiniz. Bu motiflerden kendinize çalışıyorsanız evde o alanda motifleri sıralayarak aşağı yukarı ne kadar motif gidebileceğini hesaplayabilirsiniz. Ama sipariş üzerine çalışacaksınız. Motifinizi bu şekilde kalıptan çıkardıktan sonra ölçerseniz kaç santim geliyorsa müşterinizin istediği ölçülere göre hesaplayarak aşağı yukarı kaç motif gidebileceğini de hesaplayabilirsiniz. Şimdi ölçü almaya geçiyoruz. Ondan sonra birleştirme aşamasına geçiyoruz. Ben battaniyemi çalışmak istediğim koltuk bu. Bu koltuğuma göre ölçü alacağım. Motiflerimi bu koltuğa dizerek hesaplayacağım. Bu yaptığınız motifler sizin kullandığınız ipe, tığa, el sıklığınıza göre motifler farklı ölçülerde olabilir. Ölçü alırken bunu nasıl durmasını istiyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Direkt bu kenarda bu dümdüz durmasını istiyorsanız bu şekilde ölçü almaya başlayabilirsiniz bu şekilde. Ama ben bunu kullanırken birazı böyle koltuğun kenarına sıkışsın istiyorum. Motifi yarısına kadar koltuğun kenarına bu şekilde yerleştirdim. Çünkü bu şekilde durmasını istiyorum, kaymasını istemiyorum. Sonra sırasıyla bu şekilde ölçü almaya devam ediyorum. Şimdi bu kenara kadar da geldim. Bu kenara da kenara sıkıştırmak istiyorum. Ölçümü bu şekilde aldım. Ben pratik bir şekilde kullanacağınız alana göre nasıl ölçü alabileceğinizi bu şekilde göstermek istedim. Ama koltuğunuzu, yatak örtünüzü nerede kullanacaksanız bunu bir ölçüm aletiyle, mezurayla ölçerek ölçünüzü alıp motifinizi de ölçerek ne kadar motif gidebileceğini hesaplayabilirsiniz. Bu şekilde enine doğru ölçü aldım. Şimdi boyuna doğru ölçü alacağım. Boyunu ölçü alırken de bunun bu dikişe kadar geldiğini farz ediyorum. Burada bir motif sarkmasını istiyorum. Bu şekilde bir motif burada sarktığını hesaplayalım. Sırasıyla bu şekilde ölçüyorum burayı da kaç motif gidebileceğini. Şimdi yukarıya doğru da motiflerimi yerleştiriyorum. Bu şekilde boy ölçümü de aldım. Bu şekildeki genişlik de benim için yeterli. Bir tane motif önde sarkıtacağım. Bakın buraya sırtımızı koyduğumuz yer bu şekilde arkaya kadar yapacağım. Benim burası bayağı geniş olduğu için arkada da sarkıtma payı vermeyeceğim. Motifleri bu şekilde yerleştirerek nasıl durmasını istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bakın sadece oturma yerine de yapabilirsiniz. Bu şekilde arkaya doğru yapabilirsiniz. Motiflerim artarsa bu kenarlara da yapmak isterim. Bu benim aldığım ölçüye göre, bakın boyuna göre 9 motif, enine göre 11 motif ölçü aldım. Bu ölçüye göre benim yapmak istediğim koltuk örtüsüne yaklaşık 99 tane motif gerekli. Şimdi 99 motifi hazırlıyorum. Şimdi motiflerim hazır. Bunları birleştirme aşamasına geçebiliriz. Şimdi birleştirme aşamasına geçmeden videoyu burada durdurarak bir beğen atarsanız sevinirim arkadaşlar. Battaniye videoları hazırlamak hem zor hem de masraflı bir iş. Sizlerden ricam bir beğeni atarak videoyu şu anda destek olabilirsiniz. Bu videodan 10.000 beğeni bekliyorum arkadaşlar. 10.000 beğeni olduğu zaman başka battaniye modellerine geçebiliriz. Şimdi iki motifi yüz yüze birleştiriyorum. Bakın motiflerin yüzü içinde kaldı.
tersinden beri dikeceğim. Bu kenar kısma en yakın renk olan bu rengi seçtim. Aynı motifte kullandığım marka. Bunun bir önemi yok. Aynı renkte akrilik ip olursa herhangi bir ipi kullanabilirsiniz. Şimdi arkada düğüm atarak başlayacağım. Düğüm atıyorum. Bu ipin ucunu da bu arkalarda saklıyorum. Fazlalık ipi kesiyorum. Ve ikinci zincirden birleştirmeye başlayacağım. Böyle aralardan beri ikinci zincire doğru gidiyorum. Şimdi birinci zincirin içinden de geçtim. İkinci zincirden birleştirmeye başlayacağım. Birleştirme yaparken hep bir teline batarak birleştirme yapıyoruz. Şimdi ikinci zincirin bir teli, diğer taraftan da ikinci zincirin bir teline batarak iğnemi geçiriyorum. Bunu sararak dikeceğim. Öyle dikince daha sağlam oluyor. Şimdi karşıdan çıktım. Benden taraftaki sıradaki zincire geliyorum. Karşıdaki sıradaki zincirin içinden beri geçirerek dikmeye devam ediyorum. Bu şekilde normal dikiş gibi bir bu taraftan bir o taraftan yapmıyorum. Ben karşıdan çıktım. Tekrar bu tarafa doğru geliyorum. Sıradaki trabzanın bir telinden, karşı taraftaki trabzanın da bir telinden geçiriyorum iğnemi. Benden taraftaki trabzanın benden taraftaki telinden, karşı taraftakinde dıştaki bir teline batarak dikiyoruz. Bakın içindeki bu tellerine batmıyoruz. Dışındaki tellere batarak dikme işlemini yapıyoruz. Bakın benden taraftaki teli karşı tarafında, bakın bu öndeki değil arkadaki tellerine batarak dikme işlemini yapıyorum. Bir buradan, bir diğer taraftan. Bu şekilde sırasıyla her trabzana, her zincire birer teline batarak bu şekilde birleştirme işlemini yapıyoruz. Bunu çok sıkmıyoruz ki bu motifleri toparlamasın. Çok germeden, çok da gevşek bırakmadan motiflerimizi dikiyoruz. Önden de bu şekilde görünüyor. Bunu böyle köşeye kadar dikiyorum. Trabzanlı kısımları birleştirdim. İkinci zincirin içine kadar tekrar dikiyorum. Zincirlerini de birer teline batıyorum. İkinci zincire geldim. Şimdi bunu bu şekilde diğer motife de geçebilirsiniz ama ben sıra sıra birleştireceğim. Tekrar iki motif alıyorum. Motifler tekrar yüz yüze bakıyor. Dış kısımları dışarıda. Şimdi ipimi koparmadan sıradaki iki motifi birleştirerek böyle bu şekilde sıra sıra yapmak istediğim genişliğe kadar yapacağım. Benimkinin eni 11 motif. Bu şekilde 11 motif yaparak birleştirmeye devam edeceğim. Şimdi sıradaki motifin de ikinci zincirinden başlıyorum. Karşı tarafında ikinci zincirinden. Bu şekilde burayı birleştirmeye başlıyorum. Bir sefer daha buradan birleştireceğim. Bu arası çok esnemesin diye. Sonra tekrar buraya geliyorum. Buradan da bir sefer dikiyorum. Sonra sırasıyla diğerlerini de dikmeye devam ediyorum. Bakın trabzanların böyle ikisini birden batmıyorum. Benden taraftaki teline, diğerinde arkadaki teline batarak birleştirmeyi yapıyorum.
Bunu da bu şekilde birleştiriyorum. Bunu dilediğiniz gibi burayı birleştirdikten sonra bu şekilde de birleştirebilirsiniz. Benim gibi sıra sıra da gidebilirsiniz. Şimdi ben bunu 11 motif yan yana birleştireceğim. Buraları birleştirmeden sadece bu kısmı birleştirerek 11 motifi birleştireceğim. Bu şekilde sadece bir taraflarını 11 tane motif olacak şekilde yapmak istediğim uzunluğun boyunca böyle 11 tane motif ekledim. Hepsinin bir taraflarını ekledim bu şekilde. Şimdi bu aralarını birleştiriyorum. Bu şekilde benim daha kolayıma geldi ama siz nasıl devam etmek istiyorsanız o şekilde de devam edebilirsiniz. Bakın bu araları birleştirmiştik. Şimdi bu kısmı birleştiriyorum. O kısmı da aynı tersten birleştiriyoruz. Katlıyorum. Ben burada düğümümü atmıştım. İkinci zincirin içine kadar geliyorum. Karşı tarafında ikinci zincirin içine bu şekilde dikmeye başlıyorum. Zincirlerin birer telinden trabzanların da birer telinden iç kısmındaki teller değil dış kısmındaki tellerine batarak birleştiriyorum. Zincirin orada da birleştiriyorum. Bu şekilde bu ortaya kadar yapıyorum. Orta kısma dikiş olan yere kadar geldim. Sonuncu zincirleri de burada batıyorum. Buradan beri bu diktiğim yerin altından beri bu tarafa tekrar geçiyorum. Tekrar dikmeye devam ediyorum. İlk önce zincirden, sonra trabzanlarla normal dikme işlemine devam ediyorum. Bu şekilde kenara kadar dikiyorum. Sıra sonuna kadar diktim. Sonuncu zincirden de diktim. Bu kısma doğru geliyorum. Burada düğüm atıyorum. İpimin içinden geçirerek düğüm atıyorum. Bir sefer daha düğüm atıyorum. İpin içinden geçirerek bu şekilde düğümümü atıyorum. Sonra bu trabzanların arasından geçirerek ileride ipimi kesiyorum. Bu şekilde 4 motifte birleşmiş oluyor. Sırasıyla bütün bu araları birleştiriyoruz ve diğer motifleri birleştiriyoruz. Siz bunu yapmak istediğiniz genişliğe kadar bütün motifleri birleştirin. Enine 11 motif, boyuna 9 motif olacak şekilde bu battaniyemi hazırlayacağım. Sizler de bütün motifleri birleştirerek modelimizi tamamlayabilirsiniz. Bütün motifleri birleştirip geliyorum. Aldığım ölçüye göre bütün motifleri ekledim. Şu anda tam düzgün olarak koltuğa sermedim. Sadece motiflerin birleştirilmiş halini göstermek istedim. Şimdi genel olarak battaniyenin yapılışı bu. Bundan sonraki işlemler süsleme işlemi. Bu süsleme işlemleri tamamen sizin göz zevkinize bağlı olarak kenar oyası, püskül olarak istediğiniz detaylara ekleyebilirsiniz. Şimdi süsleme işlemlerine geçebiliriz. Battaniyenin deseni yeterince hareketli olduğu için ben kenara çok fazla bir hareketli kenar detayı eklemek istemiyorum. Sadece iz sürümü yapacağım. Sık iğne de yapabilirsiniz. Bu kenar detayını isterseniz bu dış renkle yapabilirsiniz. Ama ben ufak bir hareket katsın diye bu ortadaki renkle yapacağım. Ona en yakın iple bir zincir attım.
Buradan başlıyorum ama istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Köşe dönüşünü göstermek için ben buradan başlıyorum. Bakın arka teline batarak bir iz sürme yapıyorum. Trabzanın arka telinde. Bakın sıradaki trabzanın arka telinde. Bu arada zincir vardı. Zincirin arka telinde. Bu şekilde sırasıyla hepsinin arka tellerine batarak iz sürme yapıyorum. Ne çoğaltma ne eksiltme. Bu şekilde iz sürme yapıyorum. Köşeyi de böyle döndüm. Sonra diğer kenara başlıyorum. Çok fazla bu detayı göstermem gerek yok. Bu şekilde iz sürme yaparak başlangıç noktasına kadar geliyorum. Bu kısım isteğe bağlı. İsterseniz bu şekilde, isterseniz farklı şekillerde kenar detayı yapabilirsiniz. Bu ek yerlerinde normal iz sürme yapmaya devam edebilirsiniz. Böyle iz sürme yapınca bazen hafif eğrilik oluyor. Ben buraları düzeltmek için, o boşluğu doldurmak için eğilimin başladığı yerde bakın böyle düz gidiyordu. Burası biraz içeride. Oralarda böyle normal sık iğne yapıyorum. Burada da varsa bir düşüklük, şu anda sırada batacağım bu. Orada bir düşüklük yok. Düz devam ediyor. Burada iz sürme yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde bu boşluğu da doldurmaya çalışıyorum. Geri giderek farka bakabilirsiniz. İz sürümü yapınca hafif eğiliklik oldu. Boşluğu bu şekilde sık iğne ile doldurunca da böyle daha düz gidiyor gibi geldi. Karar sizin. İsterseniz iz sürme, isterseniz bu şekilde yaparak devam edebilirsiniz. Her ek yerinde bu şekilde olacak diye bir şey yok. Bazıları daha düzgün duruyordur. Bazılarında böyle bir hafif eğrilik olabilir. Bu şekilde doldurabilirsiniz. Başladığım yere kadar geldim. Son iz sürümü de yapıyorum. Şimdi ipimi burada kesiyorum. İğne ile ipi arkada saklıyorum. İpi çıkardım. Sıradaki iz sürmenin içinden beri arkaya doğru ipimi çekiyorum. Düğüm attıktan sonra bu ipimi arkada saklıyorum. Sonra ipimi kesiyorum. Bu köşelere birer püskül takmak istiyorum. Bazen salaş olarak kullandığım zaman o püskül detayı orada güzel duracaktır. Şimdi püskül yapmak istiyorum. Kenar oyası yaptığım mavi ipten püskül yapacağım. 2 adet ip hazırlıyorum. Püskülü yaparken ben elimde yapmak istiyorum. Bu şekilde elime sararak püskülümü hazırlıyorum. Elimize ne kadar çok sararsak püskülümüz o kadar büyük, tombik olacaktır ve daha çok ip gidecektir. Bunu da göz önünde bulundurarak püskülümüzü yapabiliriz. Şu anda 5 defa sarmışım. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Şu anda 40 oldu. 40 benim için yeterli. İpimi kesiyorum. Bu daha önceden hazırladığım ipin bir tanesini bu sardığım ipin içinden beri çekiyorum. 2 sıkı düğüm atıyorum burada. 1 ve 2. Sonra diğer ipi alıyorum. Bir ucunu püskülün boyunda ayarlıyorum. Elimle tutuyorum ve şu şekilde sarmaya başlıyorum. 2 3 4 sefer sardım. İpin diğer ucuyla 2 sıkı düğüm atıyorum. 1
ve 2. Sonra bu iplerimi bu sardığımız ipin arkasından beri aşağıya doğru çekiyorum. Bir tığ yardımıyla ikisini birlikte aşağıya doğru çekiyorum. Bu şekilde düğüm sardığımız ipin arkasında kalıyor. Sonra püskülün ucunu ayarlıyorum. Elimle düzelterek aynı boyda olmasını sağlıyorum. Bu şekilde püskülüm hazır. Köşeden beri ipin tekini geçiriyorum. Sonra ipin diğer ucuyla 2 sefer düğüm atıyorum. Bu ipi isterseniz bu arkalarda da saklayabilirsiniz. İsterseniz püskülün içine doğru da çekebilirsiniz. Bu sardığımız ipin oradan beri aşağıya doğru çekiyorum. Sonra fazlalık ipi kesiyorum. Püskül aşaması da bu şekilde. Sırasıyla diğer köşelere de takıyorum. Battaniyem bitti. Böyle motiflerim arttı. Bu motiflerle de kollarını yapmak istiyorum. Ölçü almak için de bu kenarlara motifleri sıralayacağım. Bu prova gibi bir şey olacak. Motifleri sıralayacağım. Ondan sonra nasıl dikmem gerektiğini gözüme kestireceğim. Şu şekilde bir sıra bu iç kısma yapmam gerekiyor. Bu şekilde 3 motif oldu. Bir motifte bu kısma yapacağım. Bir kısmı da koltuğun içine girecek. İç kısmı bu şekilde. Şimdi üst kısmına bir sıra yerleştiriyorum. Şimdi iç kısmı kadar yerleştirdim ama bu koltuğun kısmı arkaya doğru devam ediyor. Oraya da motif yerleştireceğim. Bakın oraya da 2 motif daha yerleştirdim. Bu şekilde ama iç kısmına o 2 motifin oraya motif eklemeyeceğim. O motifleri yerleştirdiğim yere kadar. Şimdi bir sırada bu kenar kısmına yerleştireceğim. Bir sırada bu şekilde yerleştirdim. Bu elinizde bulunan motiflere göre bu aşağıya kadar uzatılabilir. Benim motifim az olduğu için bir sıra ekledim. Bu motifi bu kenarla o kenarı birleştireceğim. Bu ön kısma da tek motif ekleyeceğim. Burayı da buraya dikeceğim. Koltuk örtüm bitti. Bitmiş hali bu şekilde. Bunu isterseniz bu şekilde tamamen üstünü örterek kullanabilirsiniz. Battaniyeyi farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Çapraz serebilirsiniz, düz serebilirsiniz. İstediğiniz şekilde serebilirsiniz. Bu benim yaptığım ölçülerde 99 motifi bir battaniye için 8 tane ip kullandım. 8. ipten sadece bir tane motif kullandım. Bir tane motif için 8. ipi aldım. Siz de yapacağınız ölçüye göre hesaplayıp kaç ip almanız gerektiğini hesaplayabilirsiniz. Ve motiflerim arttı. Bu şekilde koltuğun kenarına da yaptım. Ölçü alırken bir sıra göstermiştim. Bir sıra daha ekledim. Daha iyi göründü. Daha örülmemiş iplerim var. Eğer motif artarsa bir sıra daha ekleyebilirim. Bunu sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Battaniye modellerini yapmak bayağı bir masraflı ve zahmetli bir iş. Bu videoya 10.000 beğeni geldiği zaman başka battaniye modellerini de yapabilirim. Sizlerden 10.000 beğeni bekliyorum bu videoya. Bu akıllı ipin farklı bir motifi çıkmış. O da çok güzel. Onu da çok beğendim. Bu videoya 10.000 beğeni geldiği zaman o motifle de bir battaniye yapabilirim. Şimdi herkes videoyu durdurup bir beğeni atarsa çabucak 10.000 beğeniye ulaşabiliriz. Umarım aklınızda bir soru işareti kalmamıştır. Bütün detayları video içinde anlattım. Battaniyenin son bitmiş hali nasıl oldu? Renkleri nasıl, beğendiniz mi bilmiyorum. Bu akıllı ipten farklı renkler de vardı. En çok bu renk hoşuma gitti. Ben bunu seçtim. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.